Yeni bir hafta, yeni bir video ile karşınızdayız. Bu hafta garaj muhabbetlerimiz devam ediyor. Her zaman olduğu gibi sonumuzda. Burak abi konuğumuz. Burak abiyle ben EDZ Custom'da tanıştım. Fatih abi tanıştı. Fatih. Yani bir şeyler oldu, tanıştık işte. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum ama tanıştık yani bir şekilde. Ben dedim ki seni Saruman'la tanıştıracağım. O kim abi dedi. Çok merak etti. Bu arada lakabı Saruman'dır. Ya arkadaşım. Saruman deyince bir böyle kanlandı. Hemen tanışalım abi falan. İşte ortada bugün böyleyiz. Neden Saruman? Bir düşün bakalım. Hayır. Ha yani sadece dış Yok, görünüm öyle olarak. bir arkadaşımızın aklına geldi. Bizim Varol güzel dostumuz. Dedi ki Saruman nerede? O günden beri Saruman. Şimdi tabii bu ailenin içinde olduğun için hemen abi bizim Ha. standartı biliyorsundur. Şimdi burada Fatih Bey kendisi motor hakkında, motorculuk hakkında sorular sorarken ben biraz daha magazinsel kısmını soruyorum işlerin aslında. Buyurun. Yani magazinsel derken özel hayatına girmeyeceğiz. Bir kere Fatih Lütfen. abinin içine girmeye çalıştık. Hala salonda yatıyor öyle bir Motorculuk ne zaman başladı ben onu sorayım. Motorculuk yani yaklaşık olarak 92-93 senesinde başladı. Ben çocuk. Ya hep vardı esasında. Sevdiğimiz şey bu olduğundan dolayı hep böyle iki tekerli bir şey geçerken bu nedir diye bakmayla başlayıp klasik. O zaman hep buralar tuttuydu böyle. Komik mi lan bu? Allah belanı versin seni. 92-93'te abi ben daha yeni doğmuştum. 1-2 yaşındayken yani. Peki ilk motor neydi abi? Ne aldın yani? İlk motor İlk almaya benim karar- motosikletim 52 model bir BMW'ydi. Tek çok silindir. Çok güzel bir motosikleti. Çok klasik görüntülü. Üstünden inmiyordu. Neredeyse diyebiliriz yani. Çok arıza çıkartmıştı bana. Eski modeli olduğu için. Ama çok şey öğrendim onda. Başta sabırlı olmayı. Motor kısmını ben soracaktım. Sen magazin sor. Ben sorayım şimdi. Magazin kısmına ben de. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben motorun şeyini sordum abi. İlk motorun neydi hani? Merakımdan soruyorum bunu. Tamam abi. Şu konuya girebilirsin. Bak şuradan bir böyle bir dipnot Diyorlar. çıkartabiliriz. Hani mesela 52 model dedim ya yanlış hatırlamıyorum. 52. 52 model. Şimdi mesela çok sorun çıkartıyor. Sabrettim dedi. Ben hani eski motor problem çıkartır mı? Burada bu soru yandı direkt. Ama onun da aşkı farklı yani. Tabii ki hepsi çıkartıyor ama yeni motor da çıkartıyor. Onun Yani şey yok ki. esasında doğru. Ama eski modellerde maalesef yaşıyorsun onu. Parça problemlerin problemi var. özellikle çok fazla oluyor. Bir de tabii öğrencilik yılları cepte de çok fazla para yok. Her yere sakız yapıştırıp devam ediyorsun O zaman falan Ediz gibi. de yok tabii. Tabii. O zaman Ediz de yok tabii. Var okuldan varız. EDZ kastım. Ha bak Ailemizin- nereden yakaladı. Ailenizin kastım. Peki ben hemen böyle aralarında patlatıyorum abi. Sen patlat. Sorun. Bu arada adamın şeyini biliyorsun, mesleğini değil mi? İşte onları soracaktım Tamam, daha. Oraya hayırlı geliyorum. olsun. Ha, Yavaş eyvah. yavaş geliyoruz yani. Ha. Sen buraya beyaz şov mu zannettin abi? Allah Allah ya. Neyse. Galiba Beyaz abi dava açtı. Neyse toparlıyorum. Şimdi ben böyle bir heveslendim. Kim Motorcu. heveslendirir seni? Sen heveslendirdin. Gereksiz yere şimdi bizi masrafa soktun. O da ayrı bir şey. Böyle motorculuk falan filan derken söyleyeceğimi unutturdun. Allah kahretmesin yemin ederim ya. Abi yemin Ediz'e ederim. sor. Bu iyiymiş bu Ha, be. Böyle pardon. süpermiş. Buldum. Şimdi şöyle motorcular falan şey yapmadan dedim ki ben mesela Fatih abi dışarıda hakikaten görsem ilk programda da söylemiştim. Ya seni çete elemanı zannederim dedim yani. Şimdi baktığında ama ne iş yapıyorsun diye sorduğumuzda Abi tekrar girmesek onlara. Ediz abi biliyorsun. Metko. Yani aslında hani bu işe gönül verenlerin aslında çok ayrı bir sosyal yaşamı, çok ayrı işlere sahip insanlar. Senin de ne iş yaptığını herkese bir söyleyelim abi istersen yani. Valla benim iki tane işim var. Bir tanesi endüstri ürünleri tasarımı ki Ediz'le de aynı okuldan mezunuz Mimar Sinan'dan. Ediz abi sen mimar sinema mezunu musun? Göstermesene. Onun dışında Onun dışında tasarım diplomalı mesleğim. Aha gol attı lan. Beşiktaş gol attı evet sevgili seyirciler. Bu arada biz bunu tabii daha önceden çekiyoruz ama montajı vesairesi derken bir de araya videolar giriyor. Siz daha sonra Geri zekalı işte. daha sonra izliyorsunuz. Ya çok dalga geçiyorlar benimle. Yani sürekli bir problem sanki. Yani- Adam kesildi yalnız. Neydi abi diğeri? Biz biliyoruz ama diğeri de seyircilerimiz. ilk nefes son nefes. Adam gitarist miydi abi eski Ne mesleği? gitarisi? Özlem Tekin'in. Hayır alakası yok.
Allah. Ben öyle biliyorum valla. Ya arkadaş Fuat- sen buna niye kanıyorsun? Sen niye kanıyorsun Fuat buna? abi, sen hadi ona kanıyorsun, beni niye kandırıyorsun? Adam bağlamacı ya. Öyle mi? Tabii. Aa ben onu bilmiyordum. Tabii, Bak tabii. yeni öğrendim. Gayet güzel. Lan biliyoruz da sen şeye bakma. Özlem Tekin de mahkemeye verdi. Devam. Tamam. Ya yok, müzisyenim, öbür mesleğimde müzisyenlik. Yol üstünde bir sürü insanla çalıştık. Bir Biri sürü de Özlem insanla- Tekin miydi? Bunlardan bir tanesi de Özlem Tekin'di, evet. Onunla uzun zaman boyunca çalıştık. Evet. Adamla sohbet ettim o kadar unuttum onu şu an. Abi bir şey söyleyeceğim. Söylediğinin artık yani 7'si şaibeli. Yani birine de inansam mı inanmasam mı onu düşünüyorum yani. Neyini ulan şey. Abi ne söylediyse adam diyor ki hiç alakası yok diyor ya. Sen Edizen'e bakıyorsun abi. Ben de şaşırdım ben. Yani. Abi Ediz abi sponsorum, tabii ki de ona bakacağım. Sana mı bakacağım? Allah Allah ya. Aa hemen altıda döşedi. EDZ kastım arkadaşlar. Sana dönelim abi, sen sor. Ben çok sordum. Bizim soracağımız sorular belli zaten. Şimdiki motoruna gelelim diyorum. Normalde var olmayan mevcutta, Evet. sonradan yapılan Evet. ve emek isteyen bir motor. Siz devam edin ya. Sizlik bir şey yok, siz devam edin. Görüntüde yanlış Ha. bir şey oluyor da seni çekerken onun için şey yaptım. Şunu Ediz aldım. abi gel. Evet. Onun bildiğin senin yakınında onun dalgayı görüyoruz da. Senin çok güzel bir motorun var. İstersen onu bir çekelim. Onun üzerine tekrar konuşalım. Tamam. Aynen, Tamam. şimdi motora gidiyoruz. Ondan sonra tekrar geri geliyoruz arkadaşlar. Bize anlatır mısın abi motorunu? Bu motosikleti Marka modeli nedir? Harley Davidson XL 883 Sportster. De. Orijinali buydu açıkçası, evet. Ve aldığımda yani hani fotoğrafını internette gördüğüm anda aşık oldum. Çok istediğim bir motosiklete inanılmaz benziyordu. Esas istediğim Crossbones'tu. Harley Davidson. Bir aşkla aldık. Ediz'e de zaten esas tanışmamız öyle oldu. Sonra dedik ki biz bu motosikleti daha iyi nasıl bir hale getiririz? 883'ü önce bir güzel 1200 yaptık. Sonra da güzel bir karbüratör performans kitle içini değiştirdim. Oradan da çok güzel böyle tertemiz 14-17 beygir verdi. Herhalde tahmin ediyorum 1400 cc'ye falan yakın bir Sportster oldu. Birazcık da agresif bir şey oldu ama Bir de sen arka sele sevmezsin. hiç sevmem. Evet. Kimse istemez arka Solo sele. rider. Yalnız söyleyeyim mi? Bak tek seri de çok seksi duruyor. Aa, orası Babır ayrı. güzel oluyor ya. Arka Yalnız bu tarafta. adam zaten arkada kimse istemiyor. Ben diyor kendi motorumla sevişmek istiyorum diyor. Onu da yaşıyor yolda. Evet, Görürsün zaten. birazcık hanımım da sağ olsun tevazu gösteriyor. Hayır, aslında baktığımızda ben mesela motor arkama biri oturduğunda motorda bilmiyorum Gördük, o arkama oturdun ne oldu? hoş olmuyor abi. Yani hoş olmuyor, şu açıdan da hoş olmuyor. Ben mesela onun keyfini tek başıma sürmek istiyorum. Çünkü arkada biri olunca ister istemez beyinde bence şu oluyor. Bilmiyorum hani belki sizde oluyor mu ama hani iki can hani taşıyorsun. Hani Tabii, o arkadakinin sorumluluk de geliyor. sorumluluğu var. Doğru. İstediğin hareketleri rahat, belki daha yatmak istiyorsun, şey yapmak istiyorsun. Onları yapmak daha zorlaşıyor bence. Bu benim görüşüm. Benimki ben tek başıma olmayı seviyorum motosikletle. İşin açıkçası. Uzun yolları tek başıma yapmayı seviyorum. Çok nadirdir benim bu arada birileriyle bir araya gelip motosiklet Doğru, doğru. kullandığım. Yani zaten Ediz'in herhalde hayatımın en büyük katkılarından bir tanesi o oldu. Magazini vereyim ben sana. Ne tamam. Muhteşem motorcularla tanıştım. Gerçekten İstanbul Tabii. camiasında böyle çok nadir düzgün adamlar. Ve hani birlikte de bir sürü şey geldi başımıza. Bazı adamlar böyle motor için yaratılmıştır ya. Hakikaten bence ikiniz de öylesiniz yani. Seviyoruz. Evet. Ama Ediz abi öyle. Ediz çok duygusal. Ediz abi bir gönderme var. Ne diyorsun abi? Tamamen manito. Manito. Motorun yapım aşaması ne kadar sürdü? Vallahi genelde motosiklet yapmak ya da hani böyle büyük mekanik işlere girmek birazcık bütçeyle de alakalı oluyor. Yani esasında birazcık oraya dönüyor. Ama herhalde biz onu bir 6 ay içerisinde falan hallettik. Genel bütün mekanik her şeyini, parçaların gelmesi, o su, bu su, hani
memlekete ulaşması Bu falan arada, derken. bu arada Burak'ın motoru old school diye geçiyor. Doğru mudur abi? Yani benim yapmaya tarzı o. çalıştığım Evet, şey yapmaya esasında. çalıştım. Ama aslında oldu. Ya geçen sordular bana bu kaç model ya falan, 2004 dedim, inanmadı adam. Hayır zaten insanlar Abi şöyle... 2004 gibi de durmuyor motor Hayır, şimdi bir ya. de Yani. şöyle bir şey var. İnsanlar şeyi bilmiyorlar. Hani motorun böyle satıldığını zannediyorlar. Aslında yani bu bir tarz. Öyle. Şimdi gelelim yine en çok merak edilenlerden bir tanesine. Yani Eyvallah. herkes aslında şeyleri çok merak ediyor. Yani ben bu işi yapmak istiyorum ama maliyeti ne kadar? Böyle bir motor alsam maliyeti ne olur bana? Abi o sorunun Dönemsel değişir de. tabii ki o sorunun cevabı hem bu adamda hem Ediz'de. Tamam, önce Burak abiden duyalım. Yani çünkü yaptıran biri olarak ilk ağızdan dinleyeceğiz. Elindeki motosikletin modeline göre değişen bir şey. Doğal olarak bütçeler buna göre oynuyor. Harley Davidson gibi motosiklet alıyorsan, Ediz'in de dediği gibi bunu eğer Çin malı plastiklerle dolduracaksan hiç alma. Esasında işin açıkçası bu. Neydi? Mehmet Express. Mehmet AliExpress değil mi? AliExpress. Sponsor olur belki. Evet. Onun için Mehmet Express diyorum ya. Abi yok ya, böyle şey, bizim kameraları akü falan alırız bir şey olmaz. Anladım. Yani ne yaparsan yap, esasında işin açıkçası küçük bir scooter'ın bile varsa ona uygun şeyler yapmakta fayda var. Bak şimdi buna ne yazıyor abi? Harley Davidson. Onda ne yazıyor abi? Harley Davidson. Hayır yazmıyor abi bak. Ya ne silmişler, üzerini boyamışlar, neyin şey? Ya oynuyorsun işte. Ya abi ya. Adamın motoruna bak. Vallahi bana cinnet gelecek ya. Ya cinnet mahallesi ya. Ne Adam- adam boyamış üzerini, ne logosunu mu değiştirmiş? Hayır logosunla bile oynayabiliyorsun diyorum oğlum. Ya bir şey Ay, yoruldum söyleyeceğim. Ya. ya. Gerçekten yoruyorsun beni ya. Ya yoruldum Adamın- ya. Ya beni var ya, bak bitirdin ya. 29 yaşında bana hayatı zulmediyorsun ya. Abicim ben sana tek tek göstereceğim. Tamam abi, iddiaya girelim. Tamam. Girelim abi. İddialı, Tamam tamam. bak Ediz Bey'e soralım. Ya Ediz abi, logosu bir değil mi bunun? Şimdi logosu bir dediğinde sen şuna takılıyorsun. Harley Davidson diye takılıyorsun. Bunu sana söylemek istediği o değil. Ne? Şimdi logo dediğin zaman bakın şimdi bu tarafta Harley Davidson yazar, öbür tarafta Harley Davidson'ı Silip temsilen bir logosu. amblem vardır. Koskocaman Harley Davidson yazmana gerek yok. Bir tane oraya amblem koyduğun zaman Harley Davidson olmuş oluyor. Aslında Fatih Bey onu söylemek istiyor. Fatih Bey. Ben de demek istiyorum ki biri yazı, biri logo. Hayır o yazı ve logoyla da oynayabiliyorsun. Neyse abi. Ya, S**meyeceğim ya. işte. Hepsi Allah aynı be, onu. tamam ya, öyle sen haklısın, tamam. Yalnız Ediz Bey öyle bu program çok ciddi öyle. Peki abi, başka sor. Başka abi şey nedir? Ne? Neden? Motor nedir? Motor nedir? Şey nedir, ne nedir diyor. Evet abi. Ay. Oğlum bu ışıklar da beni var ya bitirdi yemin ederim ya baksana halime. Evet abi. Peki daha yapacağım bir şey var mı bu motora yoksa başka bir motor istiyor musun abi? Açık söylemek gerekirse motorumu çok seviyorum. Hani aldım, yaptım, sattım falan filan. Bir sürü insan bunu yapıyor. Özellikle Harley Davidson camiası içerisinde motoru aldım, sattım, bu işten ticaretine bakan çok fazla tip var. Ben kendi adıma onlardan değilim. Ben sevdiğim motoru aldım, mümkünse torunuma vermeyi düşünüyorum. Ha, üstüne belki bir tane daha sevdiğim, hoşuma giden, İnşallah bütçeler gene müsait olursak bir tane daha edinmeyi düşünürüm. Peki bütçe nedir abi? Motor ne kadar mal oldu sana? Aldığın üstüne eklediğin şeyler yani bu hale getirmen. Oo. Ne oldu? 4 katı. Bendeki carisini Yani bilmiyor tahmin kendisi ama bayağı 35-40 bin lira para harcadı. Yani Ucu bayağı açık. bir harcadım. Peki Yani motoru ne kadar aldın? Yani motoru üstüne ne 30 kadar bin harcadın? gibi 30 bine almıştım diye hatırlıyorum. Tahmin ediyorum bir o kadar daha harcadım. Bir o üstüne. kadar daha harcadın. Abi gerçekten ben yalnız bu arada, yani Burak abinin motoru, bilmiyorum, benzin deposu inanılmaz hoşuma gitti mesela. Sele Sağ inanılmaz olasın. hoşuma gitti. Geçen hatta ben abi senin motorun başında şeyi tartışıyordum Fatih abiyle. Dedim ki ya Bobber'da hep böyle internette Bobber yazdığında genelde gidonları böyle daha kısa ve kalın. Evet. Benim sevdiğim. Böyle hani daha önde oluyor. Niye bunda bu şekilde? Sen Saruman'ın kolları gördün mü dedi bana. Evet, birazcık motoru yükseltmek istedim. Yukarı doğru bir hacim kazandırmak istedim. Bir de eski halinde birazcık hanım hanımcıktı. O dediğin gibi gidon birazcık daha böyle daha eski retro dediğimiz tarzda bir şeydi. Ben onu biraz daha agresif bir hale getirmek istedim. Ve ilk yaptığım şey de zaten bunun için bir tane yüksek Bu Ape Hanger arada- denen. Bu arada ilk istediği Cafe Racer'dı. Şu an kafada acayip şekilde senin motoru gördü, başkasının motorunu gördü. Karıştı mı? Kafa karıştı ama şey şu an Bobber'dan yana
okeyim dedi. Öyle Ben mi? evet ben de bir Bubber istiyorum. Bekleriz, Çok bekleriz. değişik bir projemiz var. Hani bunu da şimdi buradan belki de bu programı yayınladığımızda başlamış olacağız bilmiyorum da. Şimdi Ediz abiyle bir şu anda fikir alışverişimiz var. Ne yapsak, nasıl bir şey yapsak bir proje aşamasındayız. Ha, tamam, Onu paylaşacağım. Olmuş. Oldu. Tamam Onu bir olmuş. paylaşacağım. Değişik Hadi bir şeyler bakalım. yapacağız Olmuş. Senin motordan sonra gerçekten abi bir şeyi tutuştu bende yani. İçimde bir alev böyle Ha. yaptı böyle bir Tabii canım. fişekledi yani. Sonrasında bir motor daha geldi, onun da üstüne bir oturdu. Ya demek ki benim tarzım buymuş dedi. Yani Ha, sevindim. doğrusu ama üstüne oturup bakmak Tabii, gerekiyor. Nasıl? Ben onu hiç duymamışım ya. Şimdi baktım böyle üzerine oturunca Nasıl bir isteği? abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi her boya göre motor Sen var. kısa kalın seviyorsun. Şimdi ben kendim de biraz çok uzun bir insan olmadığım için, kendim uzun bir insan olmadığım için ne yapacağız? Bacağımın yetişmesi lazım. Yani motora oturduğunuzda aslında şu bacakların tam ayakların yere basması gerekiyor. Doğrusu o, evet. Şimdi Bubber'da da kıçı yere yakın olduğu için makinenin ben çok daha rahat ettim. Cafe Racer'da biraz daha şöyle kalıyordu. Evet. Şu. Sen şeklindesin iş. Ben işin şeklindeyim. Şimdi bir şekilci motorcular vardır. Bir de konforuna düşkün. Tabii. Ya senin motor çok konforlu duruyor abi bir kere. Hani ben de şöyle bir yukarı koyduğumda evet ellerin rahat burada. Öne yaptığında hop belde O mesela sıkıntı olma en olasılığı fazla var. sorulan şeylerden bir tanesi. Hani mesela yolda giderken bir yerde durduğumda falan böyle hani gelip hemen böyle beğenen sağ olsunlar. Her zaman sohbet etmek için böyle sohbetçi nasıl arkadaşlar hep şeyi soruyor. Abi yorulmuyor musun böyle? Ben de onu düşündüm. Akşam Yorulmuyorsun. böyle uyuyor mesela. Esasında yani o gidonun esas ismi Ape Hanger. Orangutan askısı. Ve gerçekten de mantığı şu. Sen sadece kolunu bırakıyorsun üstüne. Evet. Ağırlığını bırakıyorsun zaten. Sadece kolun böyle duruyor. Bizde hemen o şey var ya. Abi çok yoruluyorsundur sen şimdi böyle uzun yollarda mahvoluyorsundur. Evet yani uzun yolda birazcık evet sıkıntı olabiliyor ama dediğim gibi bu bir tercih meselesi tamamen. Evet. Ya bu arada arkamızdaki motorlar Harley'in Elektra'ları. İkisi de Elektra ama modelleri farklı yanlış bilmiyorsam. Ama ikisi de bayağı klasik olan O modeller. klasik, o beggar artık. Beggar. Beggar haline geliyor, evet. Evet güzel motorlar zaten ama Burak abinin motoru dediğimiz gibi Beggar diyecektim ya. Bubber. Bubber. Old school diye. Old school ama hakikaten bence yani dizaynı Adam direkt tarzını Evet abi. yansıtmış diye ben düşünüyorum. yani üzerinde seni görsem evet bu adam için yaratılmış bir motor derim. Ha, sağ olasın. Sağ Ha, çok olasın. iyi olmuş. Tamam. Evet abi. Yani Doğru. Aynen. benim için çok önemli bir şey bu. O zaman kapanışı Fatih abi yapsın. Öyle mi? Arkadaşlar önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Beğenmeyi, Takipte yorum kalın. yapmayı. Ne? Takipte kalın. Takipte Takipte kalın. kalın. Beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın. Hoşça kalın.